Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz ama yine de hatırlatalım istiyorum. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olabilmemesi için benim sizinle birebir görüşmem ve noter huzurunda sizinle bir anlaşma yapmam gerekmektedir. Bunları yapmadığımız için YouTube'dan da yatırım tavsiyesi falan verilmez. Evet, konumuza geçelim sevgili dostlar. Dogecoin'den bahsedeceğiz. Bugün 6 Kasım Çarşamba. Bundan 4 gün önce 2 Kasım'da Dünya Doge günüydü. Her 2 Kasım'da, her Dünya Doge gününde sevgili dostlar, Dogecoin'in amacı ne? Dogecoin'in bir amacı yok. Meme token. Ama işte buna amaç yüklüyorlar. Ne yapıyorlar 2 Kasım'da? Doge hayranları diyelim, Doge topluluğu İnsanlara iyilik yapmaya çalışıyorlar. Kimin yardıma ihtiyacı varsa onlara iyilik yapmaya çalışıyorlar. Pozitif düşünceler, pozitif enerji saçıyorlar evrene ve neşe saçıyorlar arkadaşlar. Doge, Meme Token'ın da amacı bu olur. Yani gerçi en güzel amaçlardan da bir tanesi evrene pozitif enerji göndermek, insanlara iyilik yapmak daha ne olsun ki? Evet, Dogecoin gününden bugüne baktığımızda güzel bir yükseliş olduğunu görüyoruz arkadaşlar Dogecoin tarafında. Bunda en büyük etken tabii Dünya Doge gününde 2 Kasım olmasının sebebi de Elon Musk. Elon Musk'ın Doge ile tanışıklığına atıfta bulunuyor 2 Kasım'dan. O yüzden 2 Kasım. Elon Musk ve Trump ikilisinin seçimi kazanması. Elon Musk demek Doge demek, Doge demek Elon Musk demek. Kendisi söylüyor zaten. Ben Doge'nin babasıyım diyor arkadaşlar. Trump'ın atmış olduğu her adımda Elon Musk yanında ve Elon Musk'la kriptolarla ilgili, Bitcoin'le ilgili sorulan soruların hep bir taraflarına Doge'yi sıkıştırıyor. Dogecoin de güzel yükseliyor arkadaşlar. Bu yükselişlere baktığımızda şöyle bir içeriden baktığımda arkadaşlar şöyle bir kötü senaryo çıktı karşıma, önüme düştü. Bu kötü senaryoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar arkadaşlar Dogecoin alıp satmayan, elinde Doge tutanların, karda olanların oranı %94. Doge alıp da zarar eden kısım sadece ve sadece %6'lık mini minnacık bir kısım arkadaşlar. Bu da bir coin'in yükselişinde normalde istatistiksel anlamda baktığımız zaman bir satış baskısı neden olur. Coin yükseldiğinde yahu ben nasıl olsa kârdayım deyip insanlar satar. Nasıl olsa kârdayım der insanlar satar. Bu bir satış baskısı olur %94'ün kârda olması. Doge kötü bir proje midir? Hayır değildir. Doge meme tokenların babasıdır. Meme tokenların babası olan Doge'nin de babası Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıdır. Bundan daha ne olabilir ki? Doge uçup kaçıp gitmemesi için daha ne olabilir? Doge'nin önündeki hani kötü bir senaryo arıyoruz. Doge'nin başına gelebilecek en kötü şeyi arıyoruz. Ne olursa Doge çöker. İşte %94'ü kârda. O yüzden bunlar satış yaparsa biraz Doge'de geri çekilme olabilir deyip kötü tarafı kapatıyoruz. Şimdi normal bir bakalım arkadaşlar Doge'nin seviyelerine, vaziyetine. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ni Trump'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte Bitcoin'de %7,90'lık, Ethereum'da %9,18'lik yükseliş varken Elon Musk etkisiyle Dogecoin'de sevgili dostlar 0,193'ten işlem görüyor ve %11,53'lük bir kazanç elde etti. Bu hafta %15'lik bir kazanç. Bu ay sevgili dostlar inanılmaz bir yükseliş. %75'lik yükseliş. Keşke aklımız olaydı da alaydık. Gerçi ben video yaptım. Doge alıyorum, Doge'ye de umutluyum diye. Ama bileydim bütün paramla alırdım yani. Bütün spotumu Doge'ye yatırdım ve %75'lik bir kazanç. Ben bu ay %75 kazanmadım. Yani bütün birikimimi %75 arttırmadım. Bütün birikimimi keşke Doge'ye yatırsaydım diyorum şu an iş işten geçtikten sonra. Yılbaşında alanlarsa %116 kardalar sevgili dostlar Doge'de. Bu arada hatırlatmak isterim Doge'nin ATH seviyesi Doge'nin tüm zamanlar rekoru 0,73 cent arkadaşlar.
Onu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Ben bu boğada 1 dolar psikolojik direncini Doge'nin kıracağına inanıyorum. 1 doların üstüne atar atmaz bilemem ama şu an için ufukta 1 dolar var arkadaşlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, olmasın. Bugünkü hacmine baktığımızda Doge'nin düne göre %218'lik bir hacim artışı var. İnanılmaz derecede insanlar Doge üzerinde işlem yapıyorlar. Düne nazaran %218. 12 milyar dolarlık bir para dönüyor Doge üzerinde. Piyasa değerinde 28 milyar dolar olduğunu hatırladıktan sonra göstergelere bakıyoruz. Göstergeler güçlü al veriyor bize. Destek seviyelerine baktığımız zaman, hacime baktığımız zaman 162'den geçiyor arkadaşlar. Olur da şimdi hemen Doge almaya karar verdiyseniz, alacaksanız eğer Doge 16'nın altına düşerse 0.16'nın arkanıza bakmadan kaçın. Doge düşüş trendine girmiş demektir. 16'nın altında bir kapanış yapar ise. Şu an üstündeyiz. Tehlike yok, problem yok. Devam ediyoruz arkadaşlar grafiğimize. Ben bu grafiği Telegram'da paylaştım, Twitter'da paylaştım mı bir hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimalle paylaşmışımdır. Videolarımın hemen altında, herhangi bir videomun hemen altında Telegram kanalımın bunda yokmuş, daha koymamışım. Bir öncekine bakalım, rezil olduk. Bir öncekinde de çıkmazsa battık. Evet, bir öncekinde arkadaşlar bakın Telegram kanalım diyorum. Linki tıkladığınızda sizi Telegram kanalına atıyor arkadaşlar. Buradan direkt ister weble girebilirsiniz, ister başka bir şeyle Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Artı Twitter'da var, artı TikTok'ta var. Bunlar haricinde bana ait resmi bir yer yoktur. Oraya gelebilirsiniz bu grafikleri önceden görebilmek için. Doge'de bizim bu grafikte vermiş olduğumuz hedef 0.22. Neden? Neye dayanarak söyledik bunu? Burada bir çanak var dedik. Bu çanağın devamı geliyor dedik. Ve 0.22'leri bekliyoruz dedik. Ve nitekim de o seviyelere geldi. Geldi de ne oldu arkadaşlar? Şöyle baktığımızda o seviyelere geldi de ne oldu? Şurada olan oldu. Burada ne gelmiş bakınız? Kırmızılar gelmiş. Sat demiş. Kar al demiş arkadaşlar. Kar al demiş arkadaşlar. Buradan bir kar al demiş Doge tarafında 2 günlükte. Günlükte aynı şekilde bize kar al demiş arkadaşlar. Daha önce burada dediği kar al seviyesini, ardından burada dediği kar al seviyesini, şimdi de burada söylüyor kar al seviyesini. Neden söylüyor bunu? Çünkü beklenen her şey oldu. Elon Musk başbakan yardımcısı oldu. Yani başbakan yardımcısı oldu mu olmadığını bilmiyorum ama Elon Musk'ın desteklediği Trump. Trump'tan daha çok çalıştı yani Elon Musk diyebiliriz. Bir Trump kadar yetkisi var artık. Yani Trump kadar, yani Trump'a yakın yetkisi var bile deriz. Eğer tabii ilerleyen zamanda araları bozulmaz ise. Her şey oldu. Olabilecek tüm olumlu şeyler oldu. Artık Doge'de şöyle 17'lere bir geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. 17'lere geri çekilmenin ardından 2 tane günlük yeşil mum yakarsa buradan Doge alınır ve ardından işte 0.22'ler kırılır. 33'ler, 44'ler, 57'ler ve 74'ler daha önceki ATH'lar kırılıp 1 dolar hedefimize o zaman ulaşabiliriz. Yükselmemiz için, güçlü bir yükselişin devam edebilmesi için Doge'de bir geri çekilme mutlaka ama mutlaka olması gerekiyor. 224'ün üzerine şimdi atarsa hocam, 224'ün üzerine şimdi atarsa gene yükseliş olur ama sancılı olur, sıkıntılı olur arkadaşlar. Doge'nin yükselebilmesi için önce biraz geri çekilmesi, şöyle bir 17'lerdeki likiditeyi alması gerekiyor. Acayip derecede şu an long işlem açanlar var. Doge uçacak, kaçacak diye x'lerle 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler, 100x'ler konuşuluyor. Büyük paralar konuşuyor. Borsaların bunu yedireceğini hiç sanmıyorum. Doge evet uzun vadede 1 dolar olmasını bekliyorum ama bu iş göstere göstere değil de şöyle geri çekile çekile, zigzaklar yapa yapa arkadaşlar olmasını beklerim. Şöyle ok gibi 1 dolara gideceğini
Hiç mi hiç sanmıyorum. Evet canlar, Doge'de yükselişin devamını bekliyoruz. Ama önce bir düzeltme yaşadıktan sonra. Telegram'dan, Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.